Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz görmüş olduğunuz gibi minnoş bir patik örneği. Bugünkü videomuzda 1 yaşa uygun modelde yapılmış patiğimizi hep birlikte yapacağız. İpimiz Kartopu Baby One. Bu rengini yapacağız ve bu rengin renk kodu burada görmüş olduğunuz gibi. Şişimiz 3 numara. 4 numarayla örmek isterseniz bu şekilde biraz daha salaş oluyor. 3 numarayla örerseniz biraz daha tok duruyor. Yani iki şişle de örebilir bence. Sadece siz görün diye birini 4 numarayla, bugün yapacağımızı da 3 numarayla ördüm. 4 numarayla bu şekilde, 3 numarayla da bu şekilde bir sonuç elde edeceksiniz. Şimdi videomuzun başlangıcına geçelim. Modelimizin başlangıcında şişimizin üzerine 31 tane ilmek atıyoruz. Bu 31 tane ilmeğimizi sadece şöyle bir sıra haroşa öreceğiz. Şöyle sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Bu şekilde ben şu sıra sonuna geleyim. Daha sonra videomuza devam edelim. Bu şekilde sıra sonuna geldim. Şimdi arkasını çeviriyorum. Ama bu arka kısım bizim için ön kısım sayılacak. Yani arttırma işlemimizi bu kısımda yapacağız. Bunu da ipsiz kısımdan aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi arttırma işlemlerini bu sayılarda yapacağız. Sadece 6 kez arttırma yapıyoruz. Önce 1 öreceğiz, 1 arttıracağız, 14 öreceğiz, 1 arttıracağız, 1 öreceğiz. Hemen yanına bir arttırma daha. 14 tane örüp son arttırmamızı yapıp ve son ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi arttırmalara bu şekilde başlayalım. İpsiz kısımda arttırmalarımızı yapacağız. Şimdi ilk arttırmamız ve örgümüz bu sırada hep haroşa şeklinde olacak. İlk ilmeğimizi örmeden alabiliriz ve hemen bir ördük, bir arttırıyoruz. Daha sonra 14 tane haroşamızı örüyoruz. ...14 tane örgümüzü ördük. Ne yapıyorduk? Yine bir tane arttırıyorduk. Bir tane örüp hemen yanına bir arttırma daha yapıyorduk. 14 tane örüyoruz. ...14 tane ördük. Son ilmeğimizden önce bir tane son arttırmamızı ilk sıramızda yapıyoruz. Ve yine bir haroşamızı da bu şekilde ördük. Şimdi ipli kısım bizim için geldiğimizde arka kısmını normal haroşa şeklinde öreceğiz. Sadece ipsiz kısımda arttırma yapıyoruz. Arttırdığımız ilmeklerimizi de şöyle alttan şu şekilde geçirip haroşa örüyoruz.
Bu şekilde sıra sonuna gelelim ve ikinci arttırma işlemimize başlayalım. İlk arttırmamızdan sonra hemen arka kısmını düz ördük. Şimdi ikinci arttırmamıza başlıyoruz. İkinci arttırmamızda da önce 2 tane ilmeğimizi haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alabilirsiniz. 2 ilmek ördük. 1 arttırıyoruz. 14 tane şurada ilmeğimizi örüyoruz haroşa. On 14 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi bir tane arttırıyoruz. İlk sırada arttırdığımız 2 ilmekle beraber 3 tane örüyoruz. 1 2 3 ve arttırmayı 3. ilmeğimizin yanına yapıyoruz. Yine 14 tane ilmek örüyoruz. Dört ilmeğimizi ördük. Bir arttırmamızı yaptık ve kalan 2 ilmeğimizi de haroşa örüyoruz. Yine arka kısmı normal şekilde haroşa örelim. 3. arttırma kısmına geçelim. Arka kısmı normal ördük. Şimdi 3. arttırma sıramızdayız. 3. arttırma sıramızda da yine ilk 3 tane öreceğiz. Daha sonra bir arttırma yapıp sadece şu 14 sayılarımız var ya, sadece sabit kalan o 14 ilmeğimiz. Diğer kısımlarda hep arttırma yapıyoruz. 3. arttırmamızı da beraber yapalım. 2 3 tane ördük. Bir arttırma yaptık. 14 ilmeğimizi örelim. İlmeğimizi ördük. Bir arttırma yapıyoruz. 5 tane ilmek örüyoruz. Beş ilmeğimizi ördük ve bir arttırma daha yapıyoruz. Yine 14 ilmeğimizi örüyoruz. On dört tane ördük. Bir arttırmamızı yaptık ve 3 ilmeğimizi yine haroşa ördük. Arka kısmı normal örüyoruz ve 4. arttırma işlemine geçelim. 4. arttırma işlemimizde yine 4 ilmeğimizi örüyoruz. Bir arttırıyoruz. 14 ilmeğimizi örüyoruz. On dört ilmeğimizi ördük. Bir arttırıyoruz. Arada 7 ilmek örüyoruz. Yedi ilmeğimizi ördük. Yine bir arttırdık. On dört ilmeğimizi örüyoruz.
14 ilmeği ördük. 1 arttırdık ve kalan 4 ilmek haroşa. Arttırmalarda ve bu işlemi yaparken hep haroşa örüyoruz zaten. Şimdi arka kısımdan yine haroşa örüp arttırma işlemi yaptığımız kısma geleceğiz. Orada da 5. arttırma işlemimizi yapacağız. Daha sonra hemen arka kısımdan normal öreceğiz ve 6. arttırma işlemimizi yapıp son arttırma işlemiyle beraber şişimizde toplam 55 ilmeğimiz olacak. Şimdi biz son arttırma işlemimize kadar hepsini yapalım. Yani şu 2 sırayı da yapalım. Daha sonra modelimize devam edelim. 6. sıra arttırmamızı da yaptık. Arka kısmından ördük. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra örmüş olduk haroşa sıramızı. Şimdi patiğimizin yani burun kısmındaki şu arttırma işlemini yaptık. Şimdi 3 sırada normal hiçbir arttırma ve eksiltme yapmadan 55 tane haroşamızı 3 sıra daha örüp toplamda 10 diş şu saydığımızda haroşamız olacak. Bütün sıraları şimdi yani 3 sıra daha haroşa bu şekilde örelim. Daha sonra örgümüzdeki burun kısmına yani düz örgüyle yapılan kısmına geçeceğiz. Bu şekilde haroşamızı 3 sıra daha örelim. 55 ilmeğimizi arttırma eksiltme yapmadan ve şu burun kısmına geçeceğiz. 3 sıra daha ördükten sonra 10 sıramızı tamamlamış olduk. Toplamda 10 sıra olmuş oldu. Şimdi şu düz burun kısmındaki hem düz örgü işlemini hem de kesme işlemine başlayacağız. Bunu da yaparken önce bu sıramızı bu şekilde öreceğiz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz. Çünkü ön kısımda yani bu kısımda yine düz örgü olacağı için orta kısmını düz yapacağımız için ilk bu kısmı böyle haroşa örüyoruz. Şimdi sıra sonuna gelelim. Arka kısımda düz örgü işlemini nasıl yapacağımıza geçelim. Sıra sonuna bu şekilde geldik. Şimdi bu kısım bizim ön kısmımız ya. Ön kısımda düz öreceğimiz ilmek ve haroşa devam edeceğimiz ilmek sayımız var. Sağda ve solda 20'şer tane ilmeğimizi haroşa şeklinde örüyoruz. Ortada 15 ilmeğimizi düz öreceğiz. Yani onu da şu şekilde 20 ilmeğimizi haroşa örelim bir. Şimdi 20 tane haroşamızı ördük. 15 tane ters örgü öreceğiz. Bu ters örgü ön kısımda düz örgümüz olacak zaten. Düz örgüde zaten nasıl yapıyorduk? Arkadan ters, önden düz örüyorduk. Şimdi 15 tane bu şekilde ters örelim. Bu şekilde 15 tane tersimizi ördük. Bakın önde düz örgümüz bu şekilde belli olmaya başladı. Şimdi 20 tane haroşamızı örelim.
Ve sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi ön kısma geçiyoruz ve kesme işlemine başlayacağız. Kesme işlemimizi de burada ördüğümüz 15 ilmek içerisinde yapacağız. Önde ve arkada, yani başta ve sonda yaptığımız 20 haroşaya hiç dokunmuyoruz. Onları her zaman, yani her sırada 20 haroşa şeklinde örüyoruz. Kesme işlemini 15 ilmeğin başında ve sonunda yapacağız. Şimdi önce 20 haroşamızı örelim. Bakın zaten 20 tane ilmek ördükten sonra düz ilmeğimiz direkt belli oluyor. Şimdi ilk 2 ilmeğimi şu şekilde kesiyorum. ...15 ilmeğimden ilk ilmeğimi bu şekilde kesmiş oluyorum. Şimdi düz örgü şeklinde son 2 düz ilmeğe kadar örüyorum. Son 2 düz ilmeğime geldim. Şimdi burada bir kesme işlemi daha yapıyorum. Bunu da şöyle 2 ilmeğimi şişe alıyorum. Ters çeviriyorum ilmeğimi ve bunları şöyle alttan düz örgü şeklinde alıp ilmeğimi kesiyorum. Ve 20 haroşamı normal örüyorum. Sıra sonuna 20 haroşamızı örelim. Arka kısmında işlemimize devam edelim. Arka kısımda da yine 20 haroşamı önden, 20 haroşamı arkadan örüyorum. Ortadaki 2 ilmek kestikten sonra kalan 13 ilmeğimi de ters örüyorum. Çünkü önde düz örgü olacak. O yüzden düz örgünün arka kısmındaki ters örme işlemini orada yapıyorum. Şimdi 20 haroşamı öreyim. ...20 haroşamı ördüm. Şimdi 13 tane ters örgü örüyorum. İlmeğim önde. Çünkü ön yüzde düz örgü yapıyoruz bu ilmeğimizi. Son 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Toplam 13 ilmeğimi de ters ördüm ve şimdi 20 ilmeğimi yine haroşa. Kesme işlemini ön kısımda yapacağız. Arka kısımda bu şekilde normal örgümüzü yapıyoruz. Şimdi ön kısımda yine 20 ilmeğimizi
haroşa örüyoruz. ilmeğimizi ördük. Gördüğünüz gibi yine zaten düz ilmeğimiz geliyor. Şimdi ilk 2 ilmeğimi şu şekilde geçirip kesiyorum. Son 2 düz ilmeğe kadar düz örgümü örüyorum. Son 2 düz ilmeğim kaldı. Bunu da nasıl yapıyorduk? Yine şişimize ipimizi alıp ters çeviriyorduk ilmeklerimizi. Ön kısımdan şişimizi şu şekilde geçirip düz örgüyle bunu da kesiyoruz. Yani şu an 11 tane düz örgümüz kalıyor. Arkada sadece 11 tane ters örgü yapacağız. 20 haroşamızı yine sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu 20 haroşamızı bitirelim. Arka kısmına geçelim. Arka kısma geldik. Yine 20 haroşamızı örüyoruz. ...20 haroşamızı ördük. 11 tane ters örgümüzü örüyoruz. ...11 tane ters örgümüzü de ördük. Şimdi kalan 20 haroşamızı da örelim. Ön kısımdan bir kesme işlemi daha beraber yapalım. Ön kısma geldim. Yine ön kısımda kesme işlemi yapacağız. 20 haroşamızı örüyoruz. ...20 haroşamızı ördük. Yine kesme işlemimizi yapıyoruz. Düz örgümüzün başındaki 2 ilmeğimizi alıp bir kesiyoruz. Daha sonra son 2 düz ilmeğe kadar düz örgümüzü örüyoruz. Son 2 düz ilmeğimiz, diğer şişimize geçirip ilmekleri ters yöne alıyoruz ve alttan ilmeğimizi geçirip kesiyoruz. Yine 20 haroşamızı örüyoruz. Arka kısımda görmüş olduğunuz gibi zaten modelimiz bu şekilde çıkmaya başladı. Şimdi bu kesme işlemini aynı şekilde her ön yüzde düz örgümüzün bir başında bir sonunda 20 haroşaya hiç dokunmadan düz 3 tane ilmeğimiz kalana kadar keselim. Arka kısımda biliyorsunuz 20 haroşamızı örüyorsunuz. Düz ilmeklerimizi arkada ters örüyorsunuz. Önde kesiyorsunuz. Şimdi biz de aynı şekilde kesme işlemimize devam edip 3 tane düz örgü ortada kalana kadar, yani toplam 43 tane
ilmeğimiz kalana kadar devam edelim. Ve bu şekilde 3 tane düz ilmeğimiz kalana kadar 20 sağda 20 solda haroşalarımıza dokunmadan 3 tane düz ilmeğimiz kalana kadar sağda ve solda kesme işlemlerimizi yaptık. Şimdi son kesme işlemimizi şu şekilde yapıyoruz. Kalan 3 tane düz ilmeğimizi şöyle şişimizi geçirip bir kere de kesiyoruz. Ve 20 haroşamızı örüyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz sıramızı. Arka kısmı artık tamamen haroşa şeklinde örüyoruz. Yani arka kısmını normal haroşa örelim. Ön kısma gelelim ve lastik örgümüzün yapımına başlayalım. Kesme işlemini yaptıktan sonra arkadan bir sıra daha haroşamızı ördük. Şimdi artık patiğimizin şu lastik kısmının yapım aşamasına geçiyoruz. Lastik işlemini önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmeğimizi ters. Bir düz, bir ters şeklinde örüyoruz. Toplam şu an şişemizde 41 tane ilmeğimiz var. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Lastik örgümüzü düz 41 ilmeğimizle bir düz bir ters şeklinde öreceğiz. İlk sıramızı bu şekilde bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde ördük. Örgümüzün arka kısmında ilmeklerimizi geldiği şekilde örüyoruz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimiz ters, o yüzden onu ters örüyoruz. Diğeri düz, ters. Bu şekilde arka kısmını da örüyoruz. Arka kısmını da bu şekilde ördük. Şimdi örgünün ön yüzünde yine lastik örgümüze devam ediyoruz. Zaten bakın hemen iki sırada belli olmaya başladı. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Bu şekilde toplam 21 sıra öreceğiz. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Sadece 41 ilmeğimizi lastik örgü bu şekilde bir düz bir ters şeklinde toplam 21 ilmek öreceğiz. 21 sıra öreceğiz. Şimdi biz de bu 21 sıramızı örelim. Daha sonra bu fırfır kısmının yapımına geçeceğiz.
Şimdi örgümüzü 21 sıra lastik örelim. Bu şekilde lastik örgümüzü yaptık. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi fırfır kısmını yapmaya başlayacağız. Bunu yaparken de ilk ilmeğimizi normal alıyoruz. İkinci ilmeğimizi ters örüyoruz. Daha sonra düz ilmeğimizi örmeden önce bir ip doluyoruz şişimize ve düz ilmeğimizi örüyoruz. Hemen yanındakileri bir ters, bir ters ve bir ters, 3 ters örgü örüyoruz. Düz ilmeğimize bir ip dolayıp düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Hemen yanındakileri 1, 2 ve 3 ters şeklinde örüyoruz. Tekrar düz ilmeğimizde ipimizi dolayıp düz ilmeğimizi örüyoruz. Ve yanındaki 3 ilmeği de ters örgü. Bu şekilde bu sırayı geçelim. Son olarak yine ipimizi dolayıp düz ilmeğimizi ördük ve son 2 ilmeği de ters. Şimdi arka kısma geçiyoruz. Arka kısımdaki ilmek alışımızda ilk ilmeğimizi normal aldık. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Şu şekilde. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz ve arttırdığımız, doladığımız ipimizi de şu şekilde ters örüyoruz. Gelen düz ilmeğimizi düz ilmekleri düz, ters ilmeğimizi ters örüyoruz ve arttırdığımız ilmeği de ters örüyoruz. Bu şekilde arka kısmı da örelim. 3 düz, 2 ters ilmeğimiz oluyor arkada. Bu şekilde sıra sonuna gelelim ve ikinci arttırma işlemimize geçelim. İkinci arttırma işlemimize de yine ilk 2 ilmeğimizi şu şekilde birinciyi alıp ikinciyi ters örüyoruz. Daha sonra ipimizi dolayıp düz ilmeğimize düz örüyoruz ve hemen yanındaki düzü de düz örüyoruz. Daha sonra 1, 2, 3 tane ters, bir ipimizi doluyoruz, düz örüyoruz ve yanındaki düz ilmeği de düz örüyoruz. Yine 3 tane ters, bir dola, düz ilmeği bir düz ör, yanındaki düzü de bir düz ör. Bu sırayı da bu şekilde örelim.
son arttırmamız bir düz, bir düz daha ve iki ters. Sıramızın arkasında ilk ilmeğimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz ve arttırdığımız, doladığımız ipi de yine ters örüyoruz. Yani 3 tane tersimiz oldu. Düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. 3 düz, 3 düz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz ve arttırdığımız, yani doladığımız ipimiz de yine ters. Arka kısmı da bu şekilde. 3 düz, 3 ters. Sıramızı da bu şekilde tamamlayalım ve 3. arttırma işlemimize başlayalım. 3. arttırma işlemimize başlıyoruz. Şimdi yine ilk 2 ilmeğimizi birinciyi örmeden alıyoruz. İkinciyi ters örüyoruz ve ipimizi dolayıp düz ilmeğimizi bir düz, yanındaki düzü bir düz örgü ve yanında bir düz örgü daha. 3 ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir düz örgü, ikinci ve üçüncü düz örgü. Yine arada 3 ters örgü. Bir ipi doluyoruz. Bir düz, ikinci düz ve üçüncü düz. Aralarda 3 ters. Daha sonra ipimizi dolayıp 3 düz örgü. Bu sırayı da böyle tamamlayıp arka kısmına geçelim. 3. sıramızın arkasında ilmeğimizi alıyoruz. Düz örgümüzü örüyoruz. İkinci ilmeğimizi bir ters, bir ters, bir ters ve doladığımız ipi de bir ters, yani toplam 4 tane ters ördük. 3 tane düz örüyoruz. Daha sonra ters ilmeğimizi 1, 2, 3 ve doladığımız ipimizi de ters örüyoruz. Arada 3 düz, 4 ters oluyor. Arka kısmı da bu şekilde örelim ve son arttırma sıramıza geçelim. 4. arttırma işlemimize geçelim bu şekilde. 4. ve son arttırmamızı yapıyoruz. Yine ilk 2 ilmeğimizi birini alıp birini ters örüyoruz. Daha sonra ipimizi doluyoruz. Bir düz örüyoruz. İkinci düz örgü, üçüncü ve dördüncü düz örgümüzü örüyoruz. Arada 3 tane tersimiz var. Bir doluyoruz. Yine bir düz, ikinci, üçüncü ve dördüncü düzümüzü örüyoruz. Bu şekilde arada 3 tane ters, bir dolayıp 4 tane düz örüyoruz son sıramızda. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Arka kısmına geçelim. Ve son sıramızı, örgümüzün arttırmadan sonraki arka kısmını yine ilk ilmeğimizi aldık. İkinci ilmeğimizi düz ördük. Ters örgülerimizi ters örüyoruz. Doladığımız ipimizi de yine ters örüyoruz. Arada 3 tane düz. Ters örgülerimizi ters. Doladığımız ipimizi de ters örüyoruz. Yani toplam 5 tane ters, 3 tane düz örüyoruz arkada. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayıp artık patiğimizin kapama işlemine geçelim. Ve dikim işlemiyle de daha sonra bitirelim. Bu şekilde artık fırfırımızın yapım aşaması bitti ve patiğimizi artık kapatıyoruz. Kapatırken de şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimizi alıyoruz. Ters ilmeğimizi ters örüyoruz.
ve diğer ilmeğimizi bu şekilde geçiriyoruz. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine diğer ilmeğimizi üzerinden geçiriyoruz. Düzleri düz örüp kapatıyoruz. Tersleri ters örüp bu şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde kapama işlemini yapalım ve artık son işlem olarak patiğimizi dikme işlemine geçelim ve modelimiz son halini almış olsun. Şimdi dikme işlemini yapıyoruz. İpimizi payla kestik. Kestikten sonra şu şekilde katlıyoruz önce. İlk ilmekten iğnemizi geçiriyoruz. Daha sonra her bir ilmekten şöyle göstereyim. Her bu ilmeği diğerinin çaprazına hemen şuraya geçiriyoruz. Çapraz dikiyoruz. Şu şekilde üstteki ilmekle şöyle bu şekilde fırfır kısmını dikiyoruz. Bilek kısmını bu şekilde diktikten sonra topuk kısmına ve taban kısmı için ipimizi ön tarafa alacağız. Bu şekilde bilek kısmını şöyle son ikisini dikiyoruz ve şimdi patiğimizi bu şekilde ön kısma çeviriyoruz. Ve dikmeye artık bu şekilde bu taraftan ön kısımdan devam edeceğiz. Yine aynı şekilde çaprazlama dikerek patiğimizi bitirelim. Şimdi sırt kısmını ve taban kısmını da aynı şekilde dikelim ve artık modelimizi bitirelim. Ve diktikten sonra patiğimiz artık son halini aldı. Bu şekilde modelimiz. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.